Merhaba arkadaşlar. Bugün Anel Elektriğin hisse analizini yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda şirket varlıklarıyla geçen yıla oranla daha az satış üretti. Her 1 TL'lik varlık ile 0.51 TL satış yapıldı. Geçen yıla baktığımızda ise bu 0.54 TL'ydi arkadaşlar. Stok yöntemine baktığımızda geçen yıla göre daha verimli olduğunu görüyoruz. Stok tutma süresi 89.4 günden 59.8 güne düştü arkadaşlar. Alacak yöntemine baktığımızda ise alacaklar 131 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 316 günde ödendi. Ortalama tahsilat süresi geçen yıl oranla baktığımızda 1,5 gün uzadı arkadaşlar. Cari oran trendine baktığımızda pozitif görünüyor. Cari oran trendi 0.93, geçen yıl ise 0.77 idi, yani %21'lik bir likit artışı mevcut. Cari oran seviyesi bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamayabilir. Likitte oran seviyesi yeterli gözüküyor. Test oranı 0.83 seviyesinde, stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir. Nakit ağırlığı nakit ve benzeri varlıkları %1.5 kadarını oluşturuyor. Bu oran geçen yıl 1.2 olduğu için nakit ağırlığında artış gerçekleşti olarak gözüküyor. Günlük ödemeler için likitte yeterli nakit bulunuyor olarak gözüküyor. Şirket ödemelerini ek nakit giriş olmaksızın 337 gün daha sürdürülebilecek durumda arkadaşlar. Öz kaynak oranı yetersiz olarak gözüküyor. Kaynak dağılımı öz kaynaklar %23, uzun vadeli yükümlülükler %15, kısa vadeli yükümlülükler ise %62 olarak gözüküyor. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %107 oranında arttı. Toplam borç trendine baktığımızda kaldıraç oranı 0.77, bu geçen yıl 0.79'du. Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor arkadaşlar. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre kritik derecede yüksek şirket borçluluğu mevcut. Net borç seviyesi kritik derecede yüksek olarak gözüküyor. Kısa vadeli borç seviyesi yine yüksek arkadaşlar. Satış finansmanında borç kullanımı artış gözüküyor. Satışların finansmanında geçen seneye göre daha fazla oranda kısa vadeli borç kullanıldığı gözüküyor. Yani finansman maliyetlerinde artış yaratabilir. Kısa vadeli borçların artış gözüküyor. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %61.7 iken bu yıl %61.8 seviyesine yükselmiş arkadaşlar. Finansal borç ağırlığına baktığımızda kısa vadeli borçlar içinde finansal borçların payı %15. Geçen yıl bu oran %33'tü. Yani bir azalma gözüküyor. Finansal gider trendine baktığımızda ise finansal borçlar geçen yıl oranla %40 azalmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %0 azalma olarak gözüküyor. Azalan finansal giderlerde net kâra pozitif etki yapabilir. Bu da olumlu. Karın finansal giderleri karşılama gücü yetersiz olarak gözüküyor. Faiz ve vergi öncesi kar finansal giderlerin bir katıdır. Finansal giderleri karşılayabilecek yeterli kar üretilemedi henüz. Faaliyet kar marjında ve net kar marjında azalış gözüküyor. Bu azalışların da önemli sebebi maliyetlerin de azalmasına karşı ek gelirlerin azalması olarak gözüküyor arkadaşlar. Öz kaynak karlılığında artış gözüküyor. Öz kaynak karlılığı %61 ve geçen seneye göre artış gösterdi. Geçen yıl bu %10'du. Şirket her 100 TL öz kaynağına karşılık %61 TL kar elde ediyor arkadaşlar. Öz kaynak karlılığı neden arttığına bakarsak burada bir verimlilik kaybı ve borçlarda düşüş var. Karlılıkta da bu artışa sebep olmuş olarak gözüküyor. Aktif karlılıkta da baktığımızda artış gözüküyor. Aktif karlılık %4.8 seviyesinde, geçen yıl 4.5'ti arkadaşlar. Ciro büyümesinde azalış gözüküyor. Satışlar %0 azaldı. Enflasyondan arındırıldığında ise %43 ciro daralması gözüküyor arkadaşlar. Fabrik büyümesinde de azalış var. Satışlardaki gerileme ile birlikte fabrikte %0 azalış, net karlarda yine %0 azalış gözüküyor. Yani çok küçük bir azalış meydana gelmiş. Duran varlıkları büyümesinde kısa vadeli kaynak ağırlığı var. Yıllık %50.3 olan duran varlık büyümesi ağırlıklı olarak finansman prensibinin aksine kısa vadeli fonlarla gerçekleştiği görülmekte. Duran varlıklarda en büyük pay yatırım amaçlı gayrimenkul kalemi oluşturuyor. Duran varlıklar içindeki oranı bunun %45. İşletme faaliyetlerinden nakit akış pozitif olmuş arkadaşlar. Geçen yıla göre %350 artmış. Faaliyetlerde en çok nakit yaratan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler olmuş. Faaliyetlerden en çok nakit çıkarılan kalem ise dönem net kârı zarar mutabakatı ile ilgili düzeltmeler olmuş arkadaşlar. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli olarak gözüküyor. Ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansman giderlerinin ilk katıdır. Şirket faaliyetleri faiz giderlerini karşılamaya yetmektedir. En büyük yatırım harcaması ise maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri arkadaşlar. Serbest
nakit akışına baktığımızda pozitif olarak gözüküyor. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri olarak gözüküyor arkadaşlar. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda bu da yine pozitif oluyor. Dönem sonu nakit miktarı 171 milyon 506 bin TL arkadaşlar. 6 ay önce 1000 TL yatırsaydık ne olurdu? Diğer yatırımlarla birlikte bunu karşılaştırıyoruz. Anel Elektriğe yatırsaydık bu 709 TL'ye düşecekti. BIST yüzde ortalama 876 TL'ye düşecekti arkadaşlar. Dolar da 1060 TL olacaktı. Mevduat da 1313 TL olacaktı. Baktığımızda Bitcoin'e 1233 TL olacaktı. Altında ise 1281 TL olacaktı. Yani Anel Elektriğe 6 ay önce para yatıran kişiler zarar etmiş ve diğer yatırım araçlarına baktığımızda onlara oranla da çok daha düşük kalmış olarak gözüküyor ne yazık ki. Fiyat kazanç oranına baktığımızda ise Anel şirket rasyo değeri 6.85, sektörüne baktığımızda ise inşaat ve bayilik işleri 15.32, daha üst seviyede segmentine baktığımızda inşaat ve bayındırlık 15.32 olduğunu yine görüyoruz arkadaşlar. Yani fiyat kazanç oranına baktığımızda sektörün çok daha altında. Bu da satın alma düşüncesine olarak baktığımızda olumlu bir duruş olarak gözüküyor. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Anel'in şirket rasyo değeri 1.56, yine sektörüne baktığımızda 2.01 olarak gözüküyor. Yani yine sektör ortalamasının altında. Bu da yatırım amaçlı satın almak isteyen kişiler için olumlu bir görünüş. Hissemizin fiyatı 15.07 TL, hisse başına karı 2.2 TL, piyasa değeri 4 milyar TL, ödenmiş sermayesi 265 milyon TL, net borcu 1.5 milyar TL, firma değeri de piyasa değeri artı net borcu olarak baktığımız için 5.5 milyar TL olarak gözüküyor. Son temettüsünü 4 Ağustos 2020'de vermiş arkadaşlar. Temettü verimine baktığımızda binde 15 olarak binde 1 olarak gözüküyor arkadaşlar. Toplam dağıtılan kar payı da 885 bin TL olarak gözüküyor.